TED konuşmasında ben bugün biraz farklı ezber bozan bütüncül bilim bakışını ele alacak bir konuyu getirmek istedim. Din bilimleri ile fen bilimlerin ortak noktaları iki daire olarak düşünürsek o iki ortak noktayı nasıl bir araya getirebiliriz? Bununla ilgili yaptığımız bir çabanın, sorgulamanın sonuçlarını size sunmak istiyorum. Şimdi laboratuvara girer mi? Soru bu. Şimdi Hawkins'in şu sözüyle başlamak istiyorum. Ona soruyorlar. Evrenin neden var olduğu sorusuna soruyorlar. Neden var evren diye. Verdiği cevap şöyle. Eğer bunun cevabını bulursak bu insan mantığının da nihai zafer olur ki bununla birlikte Tanrı'nın aklını da daha anlayabiliriz diyor. Zamanın Kısa Tarih kitabında 1988'de bunu söylüyor. Ve daha sonra şöyle gelişmeler oluyor. 2013'te Higgs bozonu tezi Nobel ödülü alıyor. Karanlık maddenin var olduğu ve o Tanrı parçacığı ismiyle de Scientific American bunu duyuruyor ilan edildikten sonra Nobel ödülü almasının akabinde. Bununla ilgili sağ taraf ortadaki de karanlık maddenin bir nevi yapılan çalışmadaki eskiz çalışması, yorumu olarak gözüküyor. Bu karanlık maddenin bulunması, 2013'te Nobel alan bu maddenin bulunması, burada evrendeki gözüken evren, şu anda Webb teleskobuyla çok daha fazla. Bizim gökyüzünde gördüğümüz yıldızların belki 50 misli, 100 misli daha fazla bir yıldız olduğu gözüküyor. O kadar yoğun bir yapı var. Bunun içerisinde %4 görünen, %96'sı karanlık madde. Ve karanlık maddenin var olduğu kanıtlandığına göre evren boş değil. Peki bu makrokozmoza baktık bu şekilde. Mikrokozmoza bakıyoruz. Sağ tarafta da insan beyninin çalışmasını görüyor ve burada 6 boyutlu ve 7 boyutlu çeşitli hücreler, nöronlar arasında bağlantılar var. Sanki uzaydaki evrenin bir benzeri de insan beyninde var gibi. Bu şu anda bir akıllı tasarım çağrıştırıyor bu bize. Yani bu evrenin insan beyni bir taraftan da bütün büyük evren, böyle bir durumun akıllı tasarım olması sanki bir zorunlu bilgi gibi gözüküyor. Şimdi Hegel'in bir sözü var biliyorsunuz, bu pozitivizmin kurucularından Hegel'in, diyor ki akla uygun her şey gerçektir, gerçek olan her şey akla uygundur. Yani akıl laboratuvarına soktuğumuz şeyler gerçektir, akla uygun. Peki bu böyle bir konu, tez, antitez, sentez biliyorsun onun meşhur paradigması. Şimdi Hegel'e göre deneye başvurmadan sadece akıl ile bir varlığı anlayabiliriz diyor. Deneye başvurmak şart değil. Bu nedenle mantık en temel bilimdir. Ve Hegel'e göre değişmenin yasası diyalektiktir. Yani diyalektikte ne vardı? Önce madde var. Maddeye diyalektik olarak soyut bilgi çıktı. Önce madde bilgi, soyut bilgi diyalektik olarak birbirine çıktı diye biliniyordu. Şimdi burada bu diyalektiğe göre şimdi kuantum fiziğinden sonra önce sağdaki gördüğümüz için matematiksel varoluş piramidinde önce bilgi var. Ondan sonra evrendeki o bilgi evrensel veri tabanı var bilgi. Ondan sonra matematik var, ölçü ve hesap var. Ondan sonra geometri var, tasarım var. Ondan sonra enerji var, fizik var. Ondan sonra kimya, madde var. Daha sonra biyoloji var, canlılar. Böyle bir hiyerarşi oluşuyor. Bu hiyerarşi içerisinde şu anda evrendeki tez, antitez, sentez teziyle nasıl ele alabileceğiz bunu? Şimdi enerji vardır diyor tez. Enerji yoktur antitez. Elektrik sentez olarak çıkıyor. Alttaki okunmayan kısımda Tanrı vardır tez. Tanrı yoktur antitez. Sentez, şimdi sunumların sonunda göreceğiz. Sentez ne çıkacak? Evet. Burada şu gördüğünüzde kar taneleri bakın. Kar tanelerindeki bizim kar yağarken gördüğümüz kar tanelerin hepsi müthiş bir ölçü ve
bir biçim içerisinde, bir estetik içerisinde. Ve burada 2020'lerde tanımlanmış, eskiden de bilinen, kullanılan ama 2020'lerde tanımlanmış Kiplik mantığından bahsetmek istiyorum. Kiplik mantığına göre modern mantık bu. Burada gördüğümüz vaki evren var. Burada diyelim zorunlu doğrudur vaki. Görüyoruz işte burada gördüğümüz şeylerle, evet bu gördüğümüz şeyle deney ve gözlem vaki evrende. Hakikati götüren en birinci yol vaki evren var. Zorunlu doğru. Öklit gözlemindeki üçgenin açıları 180 diyor. İmkansız evren nedir peki? Yani olmaması gereken, yanlış, zorunlu yanlış olan Öklit düzleminin üçgenin açılarının, o da kaybolmuş bu ekranda, biraz herhalde uyum sağlamamış. 192 diyor mesela. Öklit düzlemindeki üçgenin açıları 192, bu imkansız. Burada bilinen evren Öklit düzleminde açıların. Peki mümkün olasılık evrenine başka bir düzlemde başka bir sonuç ortaya çıkmalı. Vaki evrende Tanrı vardır veya yoktur gösterilemiyor. Mümkün evrende gösterilebilir mi? Soru bu. Mümkün evrende ne diyorduk? Başka bir düzlem için mümkün evrende yoktur diyor. Vaki evrende vardır diyor. İmkansız evrende yoktur diyor. Mümkün evrende, olasılık evreninde gösterebilir miyiz bu tezi? Tanrı vardır veya yoktur. Vaki evrende gözükmüyor. Bu, göremiyoruz biz Tanrı'yı. Yoktur diyorsun, yoktur da kanıtlayamıyorsun. Yanlışlanabilir teorisine göre Tanrı yoktur demediği için bütün gezegenleri, bütün yıldızları araştırıp yokmuş demek. Yanlışlanamıyor. Doğru, vaki evrende doğrulanamıyor, yanlışlanamıyor. O halde olasılık evreninde nasıl bu sonucu anlayacağız? Bunu düşünürken kuantum mekaniğine göre zamanın izafiyeti çıkmıştı biliyorsunuz. 1905'te Einstein zaman izafiyeti dedi. Yani bir kişi 30 yaşlarındaki iki kişi, biri dünyada kalıyor, biri ışık hızına yakın bir hızla dünyanın evrende dolaşıyor. 50 sene sonra bir araya geldiklerinde dünyada yaşayan kişi 80 yaşında olacak ama uzayda giden kişi 33-34 yaşında olacak. Yani zamanın izafiyeti var. 1905'te o zaman izafiyeti tezi kanıtlanan bir tez şu anda. Ve 2022'de de 3 tane Nobel fizikçisinin aldığı Nobel'de maddenin izafiyeti açıklandı şu anda. Maddenin de aslında madde olmadığı, sadece enerji bandı olduğu maddenin gösterildi. Yani fotonlar zaman ve mekandan bağımsız telepatik ilişki kuruyorlar. Fotonlar. Bir CERN laboratuvarındaki fotonların hareketinden zamandan ve mekandan bağımsız Chicago'daki laboratuvarın fotonlar da bir eş zamanlı hareket ediyor. Zamandan ve mekandan. Bu ne demektir? Bu 100 bin yıl uzaktaki bir ışık yıldızıyla dünyadaki fotonlar aynı anda konuşabiliyor demektir. Bu da CERN laboratuvarında çalışmalarıyla birlikte doğrulanmış bir bilgi oldu şöyle. Yani maddede demek ki kuantum dolanıklığı çıktı. Yani kuantum dolanıklık aslında bir dolanıklık değil, aslında dolaşıklık demek. Hani Arap saçı gibi derler ya, öyle kuantum. Giriyorsun, neler olduğunu bilmiyorsun, dışarıdan başka bir şey çıkıyor. Yani maddenin içerisindeki o seyahat çok farklı bir seyahat ama sonuçta başka bir sonuç çıkıyor. Şimdi mümkün evren nasıl? Mümkün evrende önerme evren bir akıllı tasarımdır. Yani zorunlu varlık şu anda. Evrenin bir akıllı tasarımı olduğu zorunlu varlık olarak o yukarıdaki önermeye göre söyleyebiliriz. İkincisi zorunlu doğru ne? Her tasarım bir tasarlayıcı gerektirir. Yani bir yerde tasarım varsa, bir veri tabanı varsa ve o veri tabanı tasarıma dönüşmüşse bunun bir tasarımın, bu bilginin tesadüfen varoluşu imkansızdır. Bu zorunlu doğru böyle bir durumda. Bir kimse bu bir bilgisayardaki yazılım programı düşünün. Bu programın tesadüfen olduğunu söyleyecek, yani bir tesadüfi varoluşla ortaya çıktığını söylemek matematikteki ilk başta benim matematiksel aklım demişti. Dikkat ederseniz Hawkins, matematiksel olarak 10 üzeri 50'nin üzerindeki ihtimaller imkansızdır. Mesela bir kalemi, 3 tane kalemim var, alıyorsun. 3 kalemi
bir aynı anda atıyorsun. Üçü de aynı burnunun ucuna geliyor. Bir kalemi atıyorsun. Yani, o kalemin 9 ay 10 gün boyunca hep aynı üst üste gelmesi. 10 üzeri 17 ihtimal. İki kalemin 10 üzeri beraber atılarak beraber bir araya gelmesi 10 üzeri 2 çarpı 17 ihtimal. 3 kalemin aynı anda 3 kalemin atılıp 9 ay 10 gün sonra o 3 kalemin hep doğru kararlar vere 39 ay 10 gün sonra üçünün yan yana düşmesi ihtimali. Bu demektir. Şimdi çocuk anne karnına düşüyor. 9 ay 10 gün sonra doğuyor. Doğduktan sonra hep doğru kararlar vererek oradaki atomlar, hücreler hep doğru karar bölüne doğru vererek 9 ay sonra doğru çıkıyor. Bunun yani bir tesadüfi varoluşla açıklanması bence zorunlu olarak tasarlayıcı gerektirir bu. Yani onun için bu tasarımcı olmalıdır. Zorunlu varlık da bir tasarımcı olmalıdır. Bunun da dini literatürdeki karşılığı vacibül vücut kavramı. Yani 2 çarpı 2 eşittir. Nasıl 4 ise böyle bir durumda zorunlu varlığın ortaya çıkması da 4 kabul edilir. Yani sıfatlar nasıl olursa evreni yoktan yaratabilir. Bir varoluşta yani bunu yapabilecek şu andaki dünyada 4300 tane din var. 4300 tane tanrı var demektir bu aslında. Bunlar hangisi bunların hangisi doğru olabilir? Eğer bir dış güç, dış irade, dış zeka varsa hatta Hawkins'e soruyorlar. Diyorlar bu evrenin varoluşuyla ilgili soruyorlar. Bize niye gelmiyorlar bu evrende diyor. Yani niye ziyaret etmiyorlar bizi? Eğer başka hayatlar varsa ki çoklu evreni savunan birisi o biliyorsun. Var niye gelmiyorlar bize diyor. Onlar dünyada diyor bu evrende diyor yüksek bilgisayar teknolojisi kullanan üstün bir topluluk var. Onlar bir gün Amerika'yı bizim istila ettiğimiz gibi, işgal ettiğimiz gibi onlar gelecekler, bizi işgal edecekler. Buna hazırlanın diye gene röportajlardan birisinde söylüyor. Yani bir dış irade, dış zekanın bu evrende matematiksel aklım koca bir evrenin boş olmasının imkansız olduğunu söylüyor diyor matematik. 10 üzeri 50 formülü burada. 10 üzeri 50'nin üzerindeki olasılıklar imkansız kabul ediyor. Hatta sadece telomerin kendi kendine olabilme ihtimalini hesaplamışlar. 10 üzeri 652 ediyor. Telomerin üzerindeki amino asitlerin havada uça bir araya gelme ihtimali 9 ay 10 gün içerisinde imkansız kabul ediliyor. Onun için burada bir dış kontrol var. Onun için Spinoza demiş ki ben Tanrı doğadır demiş. Çok akıllı bir doğa var demiş. Doğayı Tanrı olarak görüyor. Ama doğa dediğim şey dünyada, koca evrende bir nokta gibi bir şey. O halde bu koca evrenin hepsini mi Tanrı kabul edeceğiz? Yoksa yani Tanrı dediğimiz zaman bu ışık hızının bittiği, maddenin bittiği, karanlıkların ötesinde başka bir evren, başka bir akıllı bir irade, akıllı bir güç var mı? Burada bu güç nasıl olmalıdan biz gideceğiz. Nasıl olmalı? Tez, antitez, sentezdi. Nasıl olmalı? Bu güç ancak böyle her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden, bütün güç onda olan, hikmetle, anlamla hareket eden, benzersiz ve tekil olmalı. Bu da bütün 4300 tane din içerisinde Tanrı tasavvuruna en iyi uygun Tanrı tasavvuru tevhid inancı oluyor. Bu nedenle ben matematiksel bir gerçektir olarak söylüyorum. Görünmez olmak, görünmemek olmamaya kanıt olamaz diyorum. Akıl laboratuvarının tevhid diyor. Kuantum olaylar, evren bir simülasyon ve görünmeyen bir gerçeklik mi? O 3 fizikçi bulan. Yani bilimin matematiksel akıl hali yani sibernetik ve hesaplamalı nörobilim teorik temellerinin sonucu doğdu. Özetle evren bir akıllı tasarım ürünü. Tevhid inancı matematiksel bir gerçeklik olarak akla en yakın varoluş açıklamasıdır diyebiliriz. O halde görünmemek olmamaya kanıt olamaz. Yani dış bir gücü, dış bir zekayı, dış bir iradeyi bizim görmememiz olmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle kuantum fiziğinden sonra artık biz Tanrı tasavvurumuzu, bütün şu ana kadar öğrendiğimiz bütün dinlerdeki Tanrı tasavvurumuzu yeniden yapılandırmamız, yeniden yazmamız, yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Bu bir teori değil, bu nedenle tevhid inancı bir inanç değil, matematiksel bir doğrudur bence. O şekilde bitirebiliriz.
sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum.